Selam gençler, ne haber? Yeni bir anlatıyorum bölümüyle yeniden karşınızdayım. Söz verdiğim gibi son ve en bomba olan bölümü en sona sakladım. Bugün en çok sevdiğim milletlerden bir tanesi İtalyan kankalarım hakkında konuşacağız. Paris, Lizbon'dan sonra Roma'ya gidiyoruz. Ben daha öncesinde İtalya'ya gitmiştim. Okul gezi muhabbetlerinde Venedik'e falan gitmiştik o zaman. Çocuktuk, paramız da yoktu. İşte 10 euro ile sağda solda gezme. Ne kadar Venedik gezilirse o kadar gezdik hocalarla beraber. Zaten yaş da tutmuyor, 2 kadeh bir şey de atamıyorsun. Boktan bir gezi işte. Neyse bindik biz İstanbul Havalimanı'ndan uçağa. İndik Roma'da. Daha uçağa binmeden şoför başladı darlamaya. Abi neredesin? Saat kaçta bineceksin? Saat kaçta geleceksin? Oğlum yazdık ya işte uçuş numarası bu. Bu saatte kalkıyor. Bu saatte iniyor. Kalktığı zaman belli. İndiği zaman belli bu uçağın. Çıktık bavulu aldık. Bu sefer top mop bir şey yok. Köpek möpek de oturmadı hiçbir yerde. Bavulu aldık. Kapı açılıyor ya Roma Havalimanı'nda. Açılıyor. İşte elinde yazıyor. Mahmut amca, Ahmet amca, Okan neyse artık yazıyor orada. Çıktık şeyden. Herifçoğlu'nun bizi alması lazım. İsmi var, numarası var, bilmem nesi var. Ulan bakıyorum işte yazıyor Cristiano Ronaldo var işte Messi var bilmem ne var tabelalarda. Bizim ismimiz yok. Dedim ki Emily'e ya dedim herif gitti herhalde şuradan bir taksi çevirelim. Tam da orada arkada 2 numaranın arkasında yerde bir tabela var. Dilenci tabelası gibi. Hani böyle bir yerde dilenirken insanlar önüne koyuyor ya açım susuzum bana para verin diye. Benim ismim yazıyor lan. Ayaklara düşmüşüz artık anladın mı? Dedim ki benim tabelayı çalmışlar herhalde şoförden. Herifçioğlu onunla dileniyor işte ya da bir şey oldu bilmiyorum. Benim şoför beni beklerken orada yatmış kıvrılmış tabelayı da koymuş önüne. İtalyan işte. Klasik İtalyan acı. Tembel İtalyanın önde gideni. Gitmiş orada yatmış beni beklerken uyuyakalmış öküz. Benim de tabelayı da böyle koymuş. Hani olur da gelirsem onu uyandırayım diye. Gittim herifçioğlu'na dürttüm böyle. Dedim hacı abi sen bizim şoför müsün? Ha dedi benim ben uyuyakalmışım da dedim. Aldı bizim bavulları binlik Mercedes'e yine yakışıklı bir Mercedes tutmuş. Abi çok da güzel şofördü. Bizi 20-25 dakikada mı 45 dakikada mı apartmana getirdi. Ben normalde iyi otellerde kalıyorum biliyorsunuz zaten. Güzel dedim yakışıklı bir otel yapayım falan. Şehir merkezine yakın değildi bulamadım. Fiyatını beğenmedim. Lokasyonunu beğenmedim. Yorumlarını beğenmedim. Dedim ki bir de bu sefer dedim Airbnb tutalım. Airbnb'den bir apartman tuttum. Apartmanda direkt Kolezyum manzarası var. Bu Paris'teki yalandan Eyfel gibi değil. Kapıyı bir açıyorsun. Böyle Kolezyum. Kolezyum'a karşı çayını iç, kahveni iç. Biz tabii çay kahveli işimiz olmadığı için ben şampanyamı içiyorum. Prosecco'mu içiyorum. Tabii şov mu yok. Adam kesmiyorlar artık. O zaman aslan maslan insanları aslanlara atmıyorlar. Bildiğin müze gibi kullanılıyor Kolezyum şimdi. Yarın da oraya gideceğiz zaten. Tuttuk işte 4 gün 5 gün ne kadar kalacaksak artık. Tam böyle uçaktan indim. Tık mesaj geldi. İşte adres bu. Mesaj şu ya. Ev sahibi anahtarları karşıdaki şarapçıya bıraktım. Apartmanı bulacağız önce. Apartmanı bulduktan sonra şarapçıyı bulacağız. Ulan İtalya'da bir sokakta 25 tane şarapçı var. Ama ablanın kafa çalışıyor. Fotoğrafını da atmış. Abla kafa çalışıyor da benim İtalyancam yok. Hepsi aynı zaten isimleri. Neyse girdim ilk dükkana. Dedim bizim bir anahtar varmış. Adam baktı yüzüme gülüyor. Ne anahtarı lan diyor. Bizde diyor şarap var sadece. Tamam dedim senin olayla alakan yok. Hemen yan dükkana gittim. Aleyküm selam. Buyur abi dedi. Sanki İtalyan mafyasından mal çözüyoruz anasını satayım. Benim dedim bir anahtar varmış. İsmin ne diyor. Sanki arkadan böyle kapı açılacak da gizli bir bara gireceğiz falan. Dedim Okan. Havalarda 1500. Ulan altı üstü anahtarı vereceğim bize ya. Ver anahtarı bizi süründürme işte. Çekti oradan. Laps diye attı anahtarı bana. Bak dedi. Dedim şimdi ana avrat girecek. Bizim dedi dükkanı gördün. Ben dedi senin apartmanı biliyorum. Buraya geliyorsun dedi. %20 indirim yapacağım sana dedi. Tam bir İtalyan işi. Kapı zaten orada var. Kapının da fotoğrafı var. Kapıyı bulduk. Açtık anahtarla. Girdik içeri. 20 tane merdiven çıkıyorsun yine. Köt kadar asansör var. Bizde de var 4 tane bavul. Bir tane bavul koyuyor oraya. Dedim ki Emily ben dedim kendimi dedim feda edeceğim. Ben üst kata çıkıyorum. Sen dedim birer bavulları gönder. Asansör var lan. Geleceğiz. Vatikan'da da asansörde mahvolduk zaten. Ama asansör insan taşımıyor. Biz bavulları taşıyoruz. Bir tane alttan koyuyor Emily. Zzz, ben açıyorum. Birinci bavul geldi. İkinci bavul. Üçüncü bavul. Dördüncü bavulu aldık. Emily ile ikimiz giremiyor zaten. Ya birimiz önce inecek ya ikimiz beraber çıkamayacağız yürüyerek. Dedim Emily'ye ben zaten merdivenlerden çıktım. Sen dedim asansöre gel. Kaçıncı kat diyor. Lan bir tane tuş var zaten. Sıfırdan 1'e çıkıyor. Bu kadar. Öyle 25 katlı skyscraper'da kalmıyoruz ki. İtalya'da o kadar kanka. Ne olsun? Açtık anahtarı. Buradan açtık. Yukarıdan açtık. Zannedersin darphane 75 kere kilitlemişler. Ne çalacak lan? İçeride buzdolabının içinde bir şey yok zaten. İlk sağa döndüm. Diyor ki anahtarları buraya as. Daha adımı attım. Talimatlar başladı. En sevmediğim hareket bana ne yapılacağını söylenmesi. Böyle yazmış. Biri yazmış. Koyduk. Altına yazıyor. Altına yazmış. Birçok misafir gelip anahtarlarını içeride unuttuğu için çilingir çağırmak zorunda kaldık falan filan diye yazmış. Bana ne kanka ben unutmadım ki. Ben her zaman donumun içine koyuyorum anahtarları kanka unutmayayım diye. Sıkıntı yok yani. Ondan sonra 2 yazıyor. Bu ne lan? Pokemon
televizyon gibi takip ediyoruz her şeyi 1-2. 2 diyor. Oturma odasında diyor kitapçık var diyor. Ev kullanım kılavuzu. Ya kanka ben 34 yaşında adamım. Benim ev kullanmışlığım var yani. Açıyorsun eve giriyorsun. Kafana göre takılıyorsun ne yapmanı istiyorsan. Ondan sonra çıkıyorsun. Ya bir de yazmış oraya. Buradaki talimatlara uyulmadığında 1000 euro mu ne depozito aldı şerefsiz. Ben de dedim ki biraz fazla ama çok da şey yapmadım. Biz her zaman depozitolarımızı geri aldığımız için sıkıntısız zaten. Dedim sıkıntı olmaz. Diyor ki işte evin kullanma talimatları. Açtık. İşte diyor 2 tane diyor tuvalet kağıdı koydum diyor. Tuvalet kağıdınız bitti mi diyor. Aşağıdan diyor marketten alın. Ben diyor getirmem. İşte o son kaldığımız Airbnb apartmanı oldu zaten bizim. Ondan sonra dedim sikerim lan Airbnb apartmanınızı. Ben dedim bundan sonra gidip kölelik mi yapacağım millete? Giderim güzel bir otelde kalırım. Basarım zile. Ne istiyorsam getirsin. 2 tane havlu koymuş bana. Bir kafanı yıkıyorsun. Bir tane de beline saracaksın. Bitti. Islak. Çıktın gezdin 1500 kilometre yol yaptın. Geri geldin duş alacaksın hala ıslak havlular. Diyor ki eğer diyor havlularınızı yıkamak isterseniz diyor aşağıdan in. Böyle harita var. Sanki bize şey yok. Google GPS yok bizde. Buradan çıkacaksın diyor. Burada havluyu burada yıkayacaksın diyor. Burada kurutacaksın diyor. Orada diyor işte bir Nedim abla var diyor. Ondan diyor %20 indirim ayarladım ben size diyor. Oğlum ben İtalya'ya çamaşır yıkamaya gelmedim ki. Gezeceğim ben. Kolezyuma gideceğim. Vatikan'a gideceğim. Pizza yiyeceğim. Cacio Pepe yiyeceğim. Napoli style pizzalara gömeceğim. Havlu yıkamaya gelmedim ki. Havluyu yıkasan yine iyi. Kitap zaten böyle 50-60 sayfa falan bir şey. Dedim ki Emily benim buna çalışmam lazım. Dedim bu sınava geçemezsek 1000 euro yanar. Ben dedim o 1000 euroyu yakmam. Ondan sonra diyor ki kaldığınız süreler içerisinde diyor salı ve perşembe günleri diyor çöp günü diyor. Çöpü de mi biz atacağız? He diyor. Çöpü atmazsanız diyor 100 euro keserim diyor. Salı günü işte kağıtlar bilmem neler yemek olmayanlar. O da diyor bak çöp kutusunun fotoğrafını çekmiş oraya koymuş. Diyor bu çöp kutusunu atacaksınız diyor. Böyle gideceksin diyor döneceksin diyor. Salı günleri gidiyorum ben usta. Çöpleri alıyorum atıyorum. Bakıyorum perşembe günü. Ne diyor? Bu sefer de diyor yemek artıkları işte normal çöpler diyor ama diyor onu diyor sarıya koymayacaksın diyor. Onu da diyor mavi konteyner açacaksın diyor. Onda böyle fotoğrafını çekmiş. Abla fotoğrafla kafayı yemiş. Her şeyin fotoğrafını çekmiş abla. Ondan sonra diyor ki şarap içmeye buraya gideceğiniz diyor. Tamam işte diyor yemeği diyor burada yiyeceğiniz falan filan kitabı bitirdim. Ben baktım detaylara her şey güzel. Bizi kampa soktu abla. Ondan sonra dedim gideyim şu bavullara koyayım kıyafetleri çıkarayım da kırışık kalmasın. Yatak odasına bir girdim kulak tıkaçı var. Bir yere bir otele bir pansiyona gittiğinde sana kulak tıkacı veriyorsalar kanka bir gürültü problemi vardır demektir. Ulan dedim ki sıçtık. Böyle yorumları da okuyorum böyle gürültülü de yazmışlar. Emin dedim sıçtık biz galiba dedim mutfakta yatacağız bu akşam. Buradan dedim yatağa çeksem böyle mutfağın arka tarafına balkona araya doğru çeksem dedim orada yatsak falan. Ben onun şeyindeyim. Ses mes olmuyormuş zaten. Bizim Amerikalılar çok abartıyor. Güzel bizi böyle bizim İstiklal Caddesi gibi bir yer var hareketli. Ama zaten beni koymuyor kanka. Ben bir çakıyorum zaten uyku hapını. Ölü gibi yatıyorum. Bir iki kere çıktım böyle açtım yemiş hatta fuck up dedim 3'te falan. Bağırışıyorlar çağrışıyorlar şişeleri falan. Gelin lan dedim artık evinize ya. 3'te 4'te de bağırışmayın. Şeyden değil uyuyamadamdan değil. Adamlar evine gitsin anladın mı yani bak. Bekleyeni var adamların. Çık git lan dedim Emre saat 3'te. Beğendiğim yerler var beğenmediğim yerler var. Kolpalar var vesaire. Ama İtalya'da en çok beğendiğim şeylerden bir tanesi. Bak evden aşağı indin asansörle ya da merdivenle ikisi de aynı. İndin sağa döndün 500 tane restoran var zaten. Hemen gidiyorsun bir yere 10 saniye sonra senin eline emcükleyebileceğin bir şey veriyorlar hemen. Negroni olur, Hugo olur, Prosecco olur. Mesela dedin ki oturuyorum ya böyle Airbnb'de yeni geldim uçuştan geldim duşumu aldım oturuyorum evde. Ya bir Aperol Spritzer içsem mi acaba diyorsun. Yaklaşık bir 45 saniye sonra elinde Aperol'u emcukluyorsun. O kokteyllere ulaşmak ve yemeğe ulaşmak çok kolay. Onu çok sevdim mesela. Hemen indik aşağı dedik ufak bir yemek yiyelim makarna falan yalandan. Oturdum hemen selamun aleyküm aleyküm selam. Garson geldi. Zaten Karaköy garsonu gibi bunlar. Ne içersin? Hugo. Hemen zaten maştrapayla yapmış. Alıyor kovandan. Şlaps diye basıyor. Al abim. Öyle bir trafik var. Öyle bir yoğunluk var. Adamlar her şeyi kovayla yapmışlar. Kolezyumun yanındayız zaten. Ben aldım yarın için bir kolezyum turu. Rehber tuttum kendime. Ama rehberi dedim kolezyumda tutmayayım. Çünkü bu rehberler çok konuşuyor genelde. Beni dedim 4 saat 5 saat kolezyumda gezdirmesin. Bizim Emily ile kolezyumu gezmemiz yaklaşık bir 25 dakika ile 30 dakika arası falan sürdü. 10 dakikada kuyrukta bekledik yani. Gidiyorsun kanka. İnsanlığın yüz karası bir şey. Kolezyum milleti sırf eğlence olsun diye aslanlara atıyorlar, timsahlara atıyorlar. İşte zengin kısım al sana bir dakikada İtalyan tarihi. Zengin kısım yukarıda oturuyor. Fakir kısım aşağıda atıyorlar işte hayvanlara parçalar. Kim kimi yerse, kim kimi döverse. Öyle bir ortam var. Dünyanın yüz karalı. Kölelik var, hayvan var, vahşet var, ticaret var, uyuşturucu var, kadın ticareti var, her şey var. Roma'nın da ikonu bu. Adamlar utanma, arlanma yok. Milyonlarca insan bunu ziyaret ediyor. Biz de ettik. Yani buna benim verebileceğim dakika 25 dakikaydı ve 25 dakikayı verdim. Baktık çok güzel. 10 numara fotoğrafımızı çekildik. Tamam mı? Tamam. Bizim işimiz bitti kolezyonla. Bu kadar. Mesela geliyor bizim bu Çinli turistler böyle şemsiyeler var ya böyle kulaklarına da takmışlar.
Biraz böyle ufakmış, sonradan biraz büyütmüşler, sonra çökmüş yine. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Ben aldım, fotoğrafımı çektim, güzel Instagram'a attım. Tık 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 3 tane de like geldi. Tamam, bu kadar benim olayım. Ondan sonra dedim ki biz nerede yemek yiyeceğiz? İtalya'da da şöyle bir şey oluyor. Her yerde yemek var. Yaklaşık bir 45 dakikada bir saatte bir durup bir yerde bir tabak yemek yiyoruz. Bir şey deniyoruz, bir pasta deniyoruz, bir pizza deniyoruz. Yemekler zaten cacık acı. Yemekler ne tuz var ne karabiber var. Zaten benim sizinle tanışmamıza vesile olan video bu İtalyanlara salladığım zamandan geliyor. Gittik Roma'ya abi, yemek yok zaten. Biz yine açlıktan kırılmıyoruz ya. Yemekler wow değil, anladın mı? O gün bir serbest zamanımız var. Eve geleceğiz yine işte. Çöpümüzü atacağız mavi konteynere. Havluları yıkatacağız. Tuvalet kağıdı alacağız aşağıdan BİM'den. Yarın da tur var. 2 günlük tur rehberi tuttum. Öyle dandik mandik değil. Günlüğü 200 Euro'dan tur rehberi tuttum. Roma'nın en iyi tur rehberi hanımefendi. Böyle tur rehberiyle de görüşme yaptığın zaman hatun sana soruyor. Şimdi siz Roma'ya geliyorsunuz ama ne istiyorsunuz? Nasıl bir tur bekliyorsunuz? Bak dedim. Bana dedim kilise gezdirme. Bana bir tane kilise gezdir. Ondan sonra bir iki yer göster. Bizi dedim restoranlara gezdir. Güzel pizzacıya götür. Güzel gelatocuya götür. Güzel kahveciye götür. Beni dedim dükkan gezdir. Ben bunu istiyorum. Kolezyumu zaten ben gezdim. Onda bir numara yok. 2-3 tane böyle kilise göster. Hanım zaten dedim Katolik. Baksın 2 tane kiliseye, fotoğrafını çekelim. Jesus Christ neyse yapsın. Tur saat 10'da başlayacak. Anlaşmışız falan filan. Neyse kalktım ben o sabah. Kahvemi yaptım güzel espresso. Ondan sonra gittim bir kadeh prosecco çaktım. Onda işte bir nokta var. Arch Triumph'ta buluşacağız. Tamam mı? Tamam. Abla bana fotoğrafını gönderdi. Bu benim dedi. Abla 30 sene önce gençken çektirmiş fotoğrafı. Ben dedim ki genç bir hanımefendi olsun. Hem dedim Emily ile anlaşsınlar hem de dinamik olsun. Yormasın bizi yani. Saat 10, 15 dakika 20 dakika önce gittim. Takılıyorum ben, sağa sola kesiyorum. İşte internetten bakıyorum ne var ne yok. Bugün ne yiyeceğiz falan, onu kovalıyorum. Mesaj geldi 9:50. Saat 10'da buluşacağız. Ya benim turum bugün sizinle miydi dedi. O nasıl mesaj lan? Yani ben dedim ki tamam hacı, patladık. Ama şöyle de bir güzellik var. Rehberler geziyi bitirmeden parayı vermiyorsun. Öyle önden gönderme falan yok. Ben de dedim ki bugün 200 euroyu ezerim ben dedim. Kişiye dedim prosecco içerim o parayla. Giderim 2-3 tane pizza yerim. Dedim kendime bıçak alırım, bir şeyler yaparım. Tabak, çanak, çömlek bir şeyler harcarım falan. Ya dedi ben dedi biraz dedi geç kalacağım. Mesaj attım geriye. Ya dedim ki sen dedim hiç şey yapma, zahmet etme. Bugün dedim yapmayalım turu. Turmur yapmayalım. Zaten alanda değilim. Yok dedi geleceğim ben dedi, otobüsteyim şimdi dedi geliyorum. Neyse Emily'ye anlattığım durumu. Emily dedi bekleriz ya, ne olacak, başka işimiz var. Mesaj attı yine. Dedi ben geldim. Bana attığın noktadayım şu anda. Sen dedim neredesin? Bana dedi bir de konum at dedi. Attık konumu. Sen diyor yanlış yere duruyorsun diyor. Dedim abla bana attığın konuma geldi. Ha ben karıştırmışım diyor. Süper bir başlangıç yapıyoruz ablayla. Abla şov yapıyor. Şimdi normalde nedir? Ben size geleyim bekleyin dersin değil mi? Tık abla bana konumunu attı, sen benim tarafa gel diyor. İşte diyor kuzey kapısından gel diyor. Oğlum ben Roma'ya ilk defa gelmişim. Ben kuzey kapısını bilmiyorum ki. Bana verdin GPS koordinatını. Küt diye çöktüm ben oraya. Oturdum bekliyorum. Sonra diyorsun ki buraya gel. Zaten internet bok gibi. Neyse buluştuk ablayla. İşte abla başladı anlatmaya. Bak dedim ki abla yeniden söylüyorum sana. Benim dedim İtalyan tarihi, mimarisi, kilise zerre umurumda değil. Bana dedim güzel lokasyonları gezdir. Bir iki tane mahalle gezelim. Ondan sonra gidelim yemeğimize bakalım. Beni dedim kahveciye götür, gelatocuya gidelim, şuraya gidelim. Beni dedim bahçeye götürelim, piknik yapalım. Paranı veriyoruz oğlum, paranı vermiyoruz mesela. Ben dedim seni saatlik olarak kiralamışım. Sen dedim benim istediğimi yap. Bizi bir soktu abi bir yere. 2 saat. Anlatıyor işte. Bernini bunu yaptı. Bernini ulan Roma'nın hepsini aynı adam yapmış zaten. Şimdi mesela diyor ki böyle 2 saat falan geçti aradan. Bu kiliseyi kimin yaptığını biliyor musunuz diyor. Biliyorum aga, Bernini. Bundan önce bana gösterdiğin 25 kiliseyi de yapmış olan aynı adam. Bernini. Allah belasını versin o Bernini'nin artık. Ya dedim ki bak abla bunların hepsi dedim birbirine benziyor zaten. Hepsinin içerisinde aynı şey var. Tamam işte diyor bu yılda yapıldı. Ya bana ne kaçıncı yılda yapıldığından umurumda yok. Gittik birine işte duamızı ettik. Allah kabul etsin, çıktık. Bitti gitti bu kadar. 4. saat mi oldu? 5. saat mi ne oldu böyle? Gidiyoruz böyle şeyle. Yine taşlık bir yerde falan gösteriyor bize işte oyun alanları var. Bu Roma İmparatorluğundaki. Emily attı kendini yere. Çıkardı ayakkabılarına. Sikerim lan yapacağını. Ben dedi yürümüyorum. Gitmiyorum lan dedi. Ben bir adım daha atmıyorum dedi. Benim de işim bitti. Başlarım da senin de turuna dedi. Berlin'e de dedi. Senin kilisene de. Çık git lan dedi. Kovuyoruz seni. Ben böyle şok. Emily direkt rehberi kovdu. Ver şunun parasını dedi. Bugün yarın ne anlaştıysan dedi. Çıksın gitsin dedi hayatımızdan ya. Lanet olsun dedi ya. Neyse abla bayağı bir bozuldu. Ya dedi işte aslında dedi tarih dedi ben seviyorum diyor tarih. Biz sevmiyoruz abla. Emily dedi ben dedi yürümüyorum dedi. Ya dedim en azından bugünü bitirelim. Bize dedi bir yere götür. Bir dondurmacıya götür dedim. Emily'nin kan şekeri düştüğü zaman kimseyi tanımaz. Ben biliyorum o karnı acıktı. Bir iki kadeh bir şey içmesi lazım. Bir şey yemesi lazım. Onun kan şekeri düştü. İsyanda Emily. Ben ne adım atmam diyor. Beni diyor tekerlekli sandalyeyle götürün diyor. Ambulansı arayın diyor. 911 ara. Kim arıyorsanız arayın dedi. Ben dedi kalkmıyorum. Ben dedim yarın kendim gezeceğim.
Neyse ablayı ben kovdum. Erken bitti yani tur. Şimdi İtalya'da şöyle de bir durum var. Beni de burada linç etmeyin ama her yere yalak yapmışlar hacı. İşte bilmem ne traverteni diyor. Bilmem ne diyor. Aşıklar Çeşmesi diyor. Bilmem ne. Her yer yalak. Bildiğim bizim hayvanların Tekirdağ'da gidip Keşan'da gidip tamam tarih var. Tamam su getirmişler. Bernini yapmış su havuzunu. Bu İtalyanlar bu yalak işini niye yapıyorlar biliyor musun? Herkes böyle bir 50 sent bir euro atıyor ya. Bir de bunu toparlıyorlar. Hemen akşam İtalya hükümeti bunu hemen toparlıyor. Milyon dolar kaldırıyor herifler. Bak neydi? Hatta bir rakam vardı. Bu Aşıklar Çeşmesi'nde o büyük olan var ya Jean herkesin fotoğrafının olduğu yer. Orada yılda yaklaşık olarak 1 milyon euro mu 200 milyon euro mu ne nakit toplanıyormuş. Söyledi. Bu rehber abla anlattı onu da. Ben dinlemedim. Ben oradan başka bir şey parmesan falan kesiyorumdur. Dinlediğim yok ki zaten onu anlatıyor işte bunu bu yapmış bunu bu yapmış. Umurumuzda değil ki bizim. Ondan sonra işte diyor ki adamlar yan kesicilere karşı İtalya'da çok dikkatli olmanız lazım. Keşan çocuğuyuz oğlum biz. Yan kesiciliği benim cipsi kankalarım var yan komşular falan. Bunlar her gün pratik falan yapıyor. Biz bu numaraları yemeyiz yani. O şeye gidiyor. En çok böyle yan kesicilerin en çok olduğu noktalardan bir tanesi Aşıklar Çeşmesi. Ben mesela şöyle bir bakıyorum abi kalabalığa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yan kesici saydım. Keşanlı olduğumuzu bu cipsiler anlıyor herhalde. Böyle bir göz göze geldim hepsiyle. Onlar bana selamını verdi. Ben ona selamını verdim. Bende zaten çalacak bir şey yok ki. Ben kredi kartını sokmuşum donuma. Nakit para sıfır. Yok. Hiç yok. Telefonumla bağladım buradan bele. Alsa beni de götürmesi lazım. Ben de o zaman beni kaldırıp da götüremezler. Ağırım o zamanlar. Baktım yan kesiciler her yerde dedim Emili aman gözünü seveyim. Sanki dedim buranın yerlisiymiş gibi. Ben de nasıl İtalyan gibi takılayım İngilizce konuşuyorum dedi. Benim dedi İtalyan olmadım. 300 kilometreden belli zaten dedi kadın. Haklı. İşte gittik Aşıklar Kahvesi'ne. Oturuyorsun sıra var zaten fotoğraf çekilmek için. Bende şimdi 1 euro var ya aldım onu da rehberden aldım kanka. 1 euro da rehberden aldım. Yok ki bende nakit para. Aldım böyle. Hatun dedi ki o dedi 1 euroya atma dedi. Ben dedi onunla dedi otobüse bineceğim. Razım o para dedi. Tamam bize şöyle yaptık. Ben şimdi böyle 1 euro böyle atarmış gibi yapacağım. Şimdi havada yakalayacağım parayı. O da olacak. İşte fotoğraf. Orada bile çakallık peşindeyiz. Bir euro atar gibi yapıyorum ama atmıyorum. İşimiz gücümüz çakallık. Tabii ablayı daha kovmamışız. Ondan sonra böyle tam köşeyi döndüm kanka. Peynir dükkanı. Aklım çıktı acı. Bir gittim abi ben böyle cama yaslandım direkt zaten. Parmesanın her çeşidi var. Truffle'ın her çeşidi var. Antep fıstığı ezmesinin her çeşidi var. Ben bak şimdi onlar zaten baba oğul çalışıyorlar. 2 tane adam var. 1500 çeşit peynir var. Peynir hassas noktam. Ben tabii böyle parmesanlara ağzımın suyu akıyor bakıyorum falan. Abi geldi. Selamünaleyküm aleykümselam. Ne haber ne yapıyorsun nasıl gidiyor falan. Dedim iyi ben dedim Amerika'dan geldim. Bize dedim güzel parmesan satmıyorsunuz. Var mı dedim güzel ürün. Dedi ki bana senin dedi ne kadar zamanın var. Dedim ben buradayım. Dedim rehberi yeni kovduk. Benim dedim tüm gün açık. Kapattı kapıyı abi. Onlar da böyle saat 5 gibi mi 6 gibi mi ne kapatıyorlar. Normalde de gideceğim ben 1 saat yatmam lazım. Ama dedi muhabbet sohbet dedi birer kahve içeriz. Ben dedi sana dedi prosecco çekeyim. Hem dedi sen peynir alırsın kafana göre takılırsın hem de muhabbet sohbet. Abiyle biz başladık. Abi dükkanda ne ürün varsa hepsinden kesiyor veriyor ağzıma. Var mı dedim şöyle bir 100 günlük parmesan falan. Adam zaten gülüyor kahkaha atıyor. 100 günlük parmesanla lan diyor. Ben sana diyor 5 yıllık bir parmesan yapacağım diyor. Tak tekerler çıkarıyor kanka. Laps diye kesiyor. Şeyde değil öyle diyor. Bizim Türkiye'de döneri gramla sattıkları gibi de böyle eli titreyerek de değil. Laps diye kesiyor. Böyle bir tane veriyor sana. Aa bu kadar bir şey. Sen onu böyle kemiriyorsun. Böyle bir şey yok. Abi sar bundan 100 gram. 100 gram olmaz yarım kilo. Ne kadar dedim bu? De 10 euro mu ne kilosu? Dedi yarım kilo olmaz sana 1 kilo. Adam değil. Kapalı çarşı esnafı değil. Adam diyor ki şimdi diyor zaten bunu sokacaksın sen ülkeye diyor. En azından diyor taşıdığına değsin. Fiyat da sorun değil bir şeyler yaparız falan dedi. Baktım orada yapmışlar güzel bal var. Abi diyorum nasıl bu bal falan? Getir. Şak diye açıyor balı. Normal bandrolünü falan kopartıyor kanka. Açıyor. Laps diye veriyor ağzına. Abi bu Antep fıstığı nedir? Bu. İşte bir tane ondan 2 tane ondan 3 tane bundan 4 tane bundan. Toparladık oradan güzel bir malzeme yaptık. Ya dedim ki ben dedim sanki dedim acıkıyorum ya. Sorun yok dedi. Gönderdi çocuğu fırına. Fırından getirmiş böyle klas bir ekmek. Kesti arasında ne koyayım diyor. Biraz dedi bundan süreyim dedi. Bundan işte ricotta sürüyor üstüne. Dedim abi hayırdır sen sandviç falan. Dedim abi sen sandviççi değilsin ki. Yaparız dedi. Benim de karnım acıktı dedi. İkimiz de yeriz. Dükkanın ortasında ekmeği kesiyoruz. Ricottayı sürüyoruz. Ondan sonra işte bir pesto yapıyor üstüne. Bir mortadella koyuyor. Kurutulmuş domates koyuyor. Ondan sonra diyor ki git lan diyor arkadan şeyi getir diyor. Bizim diyor yeni diyor truffle geldi diyor. Geliyor kanka. Tık tık tık. Ben Emily'ye dedim ki bize dedim 500 lira edecekler burada ben sana söyleyeyim. Ama olsun iyi bir 500 euro harcadık deriz geçeriz. Bir yandan ekmeği yiyorum bir yandan da işte ya dedim yok mu buralarda bir kadeh bir şey açalım edelim falan filan. Ya dedi bizim dedi özel yaptırdığımız bir şarap var dedi istiyorsan ondan içelim kırmızı sever misin? Bu nasıl bir soru abi dedim kırmızı sever misin? Ben dedim sırf İtalya'da yemek yiyeceğiz diye 3000 kilometre kalktım geldim. Adam da dedi haklısın o da doğru dedi. Açtı şarabı 3 saat falan oldu. Ya dedi ulan dedi dükkanı açmayı unut. Adam gitti ondan sonra dükkanı açtı biz de aldık malzememizi. Çok da bir şey tutmadı. 100 euro mu ne harcadık? Bir bavul peynir aldık. Yani güzel bir alışveriş oldu. O noktayı sevdim işte. Ondan sonra dediler ki kanoli diye bir şey var. Biliyorum ben. Yedim Boston'da. Bir boka benzemiyor. Ama dedi İtalya'da dedi yemen lazım. Okey. İtalya'da yiyelim. Girdik kuyruğa yine. Her yer kuyruk oğlum ya. Bir de bilerek seni kuyrukta bekletiyorlar kanka. Anladın mı? Böyle ne kadar çok kuyruk olursa sanki o kadar iyiymiş gibi bir meziyet. Gittik.
Verdiler elimize kanoliyi. Bir yudum aldım. Bildiğimiz kanoli işte kanka. Bok gibi kanoli. Bir boka da benzemiyor. İçine pastacı kremasını koymuşlar. Kornet külahı gibi böyle sarmış. Ondan sonra çikolataya dandik bir çikolataya bandırmış. Al diyor. Kanoli. Her yerde bulabileceğin boktan bir lezzet. Bizim baklavanın yerini tutabilir mi? Yanından bile geçemez. İmkansız. Birkaç gün böyle gezdik biz, alışveriş yaptık falan. Zaten bildiğiniz hikaye. Vatikan hikayesi. Onu şimdi uzun bir şekilde anlatacağım. Çünkü reel satıyoruz kanka. 90 saniye. Bir de bu kadar karenin içine sıkışıyorum. Bir anlattım Vatikan hikayesini. 45 dakika. 45 dakikadan 90 saniyeye nasıl düşeceğiz? Her yere attık. Montajda her yere attık. O Reels'ta duyduğunuz yer kadar kaldı yani. Ama bütün o ince ayrıntılarını kaçırdık. Ne yapacağız? En iyi hikayelerimden biri olduğu için Vatikan'ın uzun halini sizinle tanışmamızın şerefine yapıştırıyorum. Bir boş günümüz var. Ertesi günde Türkiye'ye geri dönüş yapacağız. Oradan da Amerika'ya geleceğiz. Benim artık dermanım kalmadı. Bütün her şeyin rezervini ben yapıyorum. Rezervasyonunu ben yapıyorum. İşte araçları ben ayarlıyorum falan. Dedim ki Emily, ben dedim bitti. Ben dedim başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bir boş günümüz var. Yarın ne istiyorsan programı yap. Ben dedim senin yanında köle gibi gezeceğim. Bana dedim kelepçeyi tak ama her 30-40 dakikada bir bana bir kadeh şarap, bir prosecco oturt. Ver, nereye istiyorsan oraya gideceğiz. Ya Okan dedi, Vatikan benim için çok değerli. Vatikan'a gidelim mi dedi. Dedim olur, bana uyar. Ama dedi sıra dedi 2-2,5 saat sürüyormuş dedi sabahları. Biraz erken gitmemiz lazım. Sırada beklesek olur mu? Ya dedim olur, ne kadar bekleyeceğiz ki? Bir de dedi sabah dedi 9'da açılıyormuş. Vatikan bir ülke değil mi? Saat 9'da açılan ülke mi olur ya? Dünyanın en küçük ülkesi ama saat 9'da açılıyor. İlk defa da hayatımda böyle bir şey duydum. Neyse sabah kalktık. Vatikan'a girdik. 2,5 saat kuyruk diyorlar ya. Biz girdik. Böyle zaten yeni X-ray makinelerini kuruyorlar. Polisler arıyorlar donuna kadar. Çünkü politik anlamda çok önemli bir ülke, bir konum. Oradan işte seni X-ray'den geçiriyorlar, içeri giriyorsun. İçeri girdik. Ya dedim Emily biz Vatikan yerine acaba Trinidad Tobago'ya falan mı geldik? Yani yanlış bir ülkeye mi geldik dedim. Emily'ye dedim ki acaba Vatikan diye Uber'e Pakistan mı yazdın dedim. Kimse yok lan dedim burada. Burada sıra olması lazımdı. O gün de şansımıza maraton mu varmış? Bir 30 dakika, 40 dakika yollar kapanmış. Laps biz elimizi kolumuzu sallayarak girdik Vatikan'a. Bir giriyorsun zaten bu kadar bir şey. Kendi postanesi var. Kendi marketi var. 5 dakika sürüyor. Ülkede gezme. Öyle vize de almıyorsun kanka. İçinde. İtalya'da paket olarak geliyor. Öyle. +1. Girdik Vatikan'a. İçeride bir kilise var. İsmini unuttum ya. San Bernard Kilisesi. Böyle bir kuyruk var yine. Her şeyde dediğim gibi bir kuyruk var. Bu sefer de Çinliler kuyruk yapmış. Kilise var. İçeri bir girdik. Emily zaten kendini kaybetti. Dedi ki bu kadar para dedi, millet dedi açlıktan ölüyor. Her yeri dedi altın yapmışlar. Bu nasıl Hristiyan dedi. Başladı saydırıyor. Emily'ye dedim ki aman dedim sakin, burası Vatikan. Her yerde dinleniyoruz. Bizi dedim ülkeden değil kaybederler bizi dedim. Okan'la Emily never exist. 100 metre bir kuyruk var. Emily dedi kuyruğa girelim mi? Ya dedim her kuyruğa biz niye giriyoruz ki dedim ya. Bir kuyruğa da girmeyelim. Bakayım dedim. Gittim hemen başına. Hemen ben ona kaynak yaptım. Nedir bu diye. Kanka bak tam böyle kilisenin ortasına böyle bir ayna koymuşlar. Sırada bekliyorsun. Sıra sana gelince böyle aynadan tavana bakıyorsun. Şimdi şöyle bir sıkıntı var hacı. O kuyrukta beklemek yerine buraya gelsen kafanı böyle kaldırsan görüyorsun zaten. Adamlar böyle kuyrukta bekliyorlar. Kuyrukta sırası gelince 30 dakika 40 dakika bekliyor kuyrukta. Böyle aynadan tavana bakıyor. Bak Türk matematiği. Tamam gördüm bitti. Fotoğraf mı çekeceksin? Çek böyle. Ya da öteki türlü mü çekeceksin? Yere koy makineyi öyle çek. Emily dedi ki buranın dedi çok güzel dedi bir manzara varmış. Mutlaka gidelim dedi. Dedim olur gidelim. Buradayız zaten. Yazıyor orada işte buradan Dom'a gider. Bir de şey yazıyor. Dom yazıyor bir de kafe yazıyor. Benim şimdi aklımdaki hareket şu. Ben dedim yukarı giderken o kafede dururum. 2 tane Prosecco içerim. Bir tane Negroni içerim. Bir tane pizza sokarım. Biletle giriliyor kanka. Bilet alıyorsun tabii oraya çıkmak için. 2 tane seçenek var. Asansörle mi gideceksin yukarı? Merdivenlerle mi çıkacaksın? Asansörle gidersen 10 euro. Merdivenle gidersen beleş. Taban vay. Paramız var ulan. Dedim asansörle gidelim. 10 euro bir şey de değil dedim. Biner gideriz. Tamam 2 tane verdi. O yol 2'ye ayrılıyor. Zenginler ve fakirler diye. Fakirler buradan başlıyor. Oradan tık 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 merdivenlerden çıkıyorlar. 300-400 tane merdiven var. Bilmiyorum tam hatırlamıyorum şimdi. Reels'ta söylemiştim tam sayısını. Asansörün içerisinde de takım elbiseli secret service böyle gizli servisten bir adam var. Adamın tek bir işi var. Tuşa basıyor. İçeri biniyorsun. Sayıyor. 10 kişi 20 kişi ne kadar alıyorsa oldu mu durun diyor. Bak adam bir de şunu soruyor. Yukarı mı diyor. Sence nereye gideceğiz? Sence nereye olabilir? Yerin dibine mi gideceğiz sence? Ya da 35. kata basıp Allah'ın yanına mı çıkacağız? Asansöre ben böyle baktım. 2 tane tuş var. Bir tanesi aşağı indiriyor. Normal zemin kata indiriyor. Ötekisi yukarı çıkarıyor. Yemin ediyorum 2 saniye sürmez. Zıp kapı açıldı. Oğlum asansör seni merdivenlere getiriyormuş yalan. O geriye kalan 221 tane merdiveni hep beraber kol kola tutuşup Allah ne verdiyse cennet cehennem çıkıyorsun ondan sonra. Sorun şurada başlıyor. O asansörden çıktıktan sonra ilk adımı attıktan sonra tünel gibi bir yere giriyorsun. Oradan geri de dönemiyorsun. Çünkü aşağıdan akın akın insanlar geliyor. 220 kişiyi de böyle geri ittirip çıkamıyorsun.
çıkamayacağın bir yer olduğu için mecbur seve seve çıkıyorsun o merdivenleri. Abi gittikçe böyle daralıyor. Pencere yok. Bazen o kadar çok daralıyor ki böyle halatla çıkıyorsun. Halat koymuşlar. Ben zaten klostrofi bastı beni. Ben dedim kalp krizi geçiriyorum. Sizin dedim Vatikanınıza da, dininize de, papanıza da, İsa'nıza da, Musa'nıza da saydırıyorum ben. Nefes alamıyorum artık. Ufacık pencereler var. O ufacık pencerelerden de nefes alıyorsun. Bir tane abi gördüm, haçını çıkartmış böyle. Allah'ım al canımı diyor. Adam hayattan vazgeçmiş. Çıkarmış hacı. Allah'ım ne olursun diyor. Al canımı. Al canımı diyor. Bir şeyler diyor. Dua ediyor gerçi de. Ben anlamıyorum tabii. Ben öyle çeviriyorum şimdi kafamda. Ondan sonra bir çıktık abi yukarı, böyle ayaklar zangır zangır. Böyle zangır zangır sallanıyor. Abi şimdi bir yerde enerjin kesiliyor artık. Vücut LPG'den benzine geçer gibi titriyor böyle. Yukarı çıkınca zaten diyorsun ki atayım kendimi de kurtulayım. Demek ki atanlar olmuş. Orayı böyle kapatmışlar. Tavuk küvesi gibi. Atamıyorsun da kendini. Şimdi tamam çıktık. Güzel. Herkes zangır zangır titriyor. Göt kadar bir yer. 300 kişisin orada zaten. Ne yaptık? Fotoğrafı çektin. Fotoğrafı da çekemiyorsun zaten şeyden. Tel örgü yapmışlar. Neyse 2-3 tane de fotoğraf çektik. Güzel. Dedik nasıl ineceğiz buradan? O 321 tane merdiveni aynı şekilde geride inmen gerekiyormuş. Onu da bize kimse söylemedi. Ben şimdi şeyi düşünüyorum. Acaba diyorum böyle kendimi kapatsam, salsam kendimi top gibi. Tık 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 tık. Böyle yuvarlansın 320 merdiven olur mu diye. O da geçti aklımdan. Onu da yapamıyorsun. Kavga kıyamet. Saldım ben kendimi aşağı. O kapıdan çıkıyorsun. Tam böyle Vatikan'ın girişine denk geliyor. Herkes ağlıyor böyle yerlerde. Ben de onu zannettim. Ruhani bir şey. İnsanlar ruhani olarak etkileniyorlar. Böyle ağlıyorlar zannediyordum. Öyle bir şey değilmiş lan. O merdivenlerden indikten sonra milletin imanı gevriyor lan. İnsanlar o merdivenlerin acısından ağlıyormuşlar. Ben de diyorum ki bu adamlar gaza gelmişler ibadet ederken Allah'ın huzurunda ağlıyorlar falan. Onunla alakası yokmuş. Adamlar merdivenlerden kendilerini nasıl atayım diye. Allah'ım sana geliyorum. Diz çöküyorlar. Benim canımı bağışladın diye. Olay oymuş zaten. Vatikan'da bir şey yok gençler. Benden size tavsiye gitmeyin. Gidiyorsanız da merdivenlerden çıkmayın. Çıkıyorsanız da asansörle 10 euro vermeyin. Gitmeyin oğlum Vatikan'a. Vatikan'da bir şey yok. O zaman bir İtalya bölümünü de bu şekilde kapatalım. Eskisi gibi her hafta video atamıyorum arkadaşlar. Çünkü bir koşturmacamız var. Sizleri de çok seviyorum. Desteğiniz gerçekten inanılmaz. Haftaya yeni video gelmez. Ben onu söyleyeyim size. Onu yapmayın, beklemeyin videoyu. Bunu da montajlarım ne zaman gelirse artık. Bakarız ya, görüşürüz. Instagram'dayım zaten kanka. Takip ediyorsun, mesaj atıyorsun, like atıyorsun. Kapatıyoruz. Gidiyorum ben kanka. Benim işim gücüm var. O Prosecco işte o patlamasaydı o iyi olacaktı da o Prosecco çok kötü patladı.